Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde keiki ve çiçek dalı çıkarabilmenin en önemli püf noktalarını göstereceğim. Orkideler çiçek dalından keiki ya da çiçek dalı çıkarabilmesi için birkaç metot uygulayacağız. Öncesinde sizleri kanalıma yeni gelen bir özellik hakkında bilgilendirmek istiyorum. Artık kanalımda videolarımı İngilizce sesli olarak dinleyebilirsiniz. Bu özellikle yabancı takipçilerim için önemli bir özellik. Bunun için yapmanız gereken sağ alt köşedeki ayarlar butonuna basıp buradan Audio Track kısmındaki orijinal Türkçe seslendirmeyi İngilizce seçeneğini seçin ve daha sonra İngilizce olarak video sizlere devam edecektir. Şimdilik sadece İngilizce sesli dinleme özelliği mevcut. Fakat bunu daha da geliştirerek sizler için en yakın zamanda birçok yabancı dilde dinleme seçeneği ekleyeceğim. Birinci metodumuz sonbaharda çiçekleri dökülen orkideleri dalını mutlaka budama yapmak gerekiyor. Çiçekleri solan orkide dalını doğru şekilde budarsanız orkide dalı hem keiki hem de yeni çiçek dalları çıkarabilir. Bunun için dikkat etmeniz gereken çiçeği dökülen boş boğumları kesmek. Her zaman dolu boğumları bırakıyoruz. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından tek seferde keskin bir makas ile kesiyoruz. Ve geriye sadece boğumları dolu olan yerler kalıyor. Gördüğünüz üzere iki dalı da budadım. Bakın bir hafta geçtikten sonra budadığım dal uçları bu şekilde kurudu. Yani dal uçlarına herhangi bir şey sürmeniz zorunlu değil. Zaman ile dal uçları kuruyacaktır. Şimdi yapmamız gereken ikinci metoda yani ikinci püf noktayı sizlere vermek istiyorum. Bu boğum yerlerini yumuşatmamız gerekiyor. Bunun için ben aloe vera kullanacağım. Aloe vera yaprağını kesiyorum. Aloe vera yaprağı içerisinde bol miktarda akışkan bir jel vardır. Bu jel özellikle hormon etkisi gösterir ve çok faydalıdır. Çiçeklerin ve bitkilerin hızlı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Bu aloe vera yaprağı içerisindeki jeli bir pamuğun üzerine bu şekilde biraz sıkıyorum. Daha sonra bu pamuğu üst boğum yerlerine bu şekilde sararak bağlayacağım. Özellikle orkide dalı üst boğumlardan çiçek dalı ya da keiki çıkarır. Bu yüzden bu işlemi üst boğum yerlerine uygulamanız gerekiyor. Bakın yine biraz daha sürdüm ve diğer dala da aynı şekilde bu yerin tam denk gelmesini sağlayarak bu şekilde bağlayacağım. Bu işlem özellikle boğum yerlerinin yumuşayarak içerisindeki küçük filizlerin hızlı büyümesine yardımcı olur. Fakat bu işlemi hızlandırmak için üzerine biraz da su sıkıyorum. Buradaki amaç yoğun bir nem sağlamak. Nem oranı ne kadar yüksek olursa üzerine sürdüğümüz hormon etkisiyle beraber daha hızlı boğum yerlerinden keiki ya da çiçek dalı çıkaracaktır. Sizlere üçüncü püf noktayı da göstermek istiyorum. Bunun için aloe vera yaprağını küçük parçalara ayırdım. Ve bu küçük kestiğim aloe vera yapraklarını direkt boğum yerlerinin üzerine koyacağım. Bu da yine aynı işlemi görecektir. Şimdi yine üst boğum yerlerine kestiğim aloe vera jelini direkt koyuyorum. Bu yöntemde bu aloe vera jeli boğum yerlerinin üzerinde direkt kalır ve bu üzerinde kuruyuncaya kadar kalabilir. Kuruduktan sonra bunu çıkarıp tekrardan yeni bir aloe vera yaprağı koyabilirsiniz. Bu işlemi boğum yerlerinden çiçek dalı ya da keiki çıkıncaya kadar tekrarlayabilirsiniz.
Orkidenin cinsine göre bazen bu boğum yerlerinden keyiki çıkarken bazen de çiçek dalı çıkabilir. Üç metodu da uyguladım. Daha önce bu yöntemlerle sonuç aldığım orkidelerimi sizlerle paylaşacağım. Dördüncü yöntem olarak direkt orkide toprağında gübre olarak kullanacağız. Aloe vera yaprağı içerisinde birçok vitamin ve mineraller vardır. Bu yüzden aloe vera yaprağından bir gübre hazırlıyorum. Aloe vera suyundan faydalanmak için bu şekilde bir robotun içerisine küçük küçük dilimlediğim aloe vera yapraklarını koydum ve üzerine 200 ml su koydum. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup zil sesini de bildirimleri erken almak için açık konuma getirebilirsiniz. Evet, robottan geçirdim. Püre halini getirdim. Burada dikkat etmeniz gereken süzmeniz. Çünkü aloe vera yapraklarının kökleri yapışmaması gerekiyor. Sadece suyunu kullanacağım. Orkidelere su ya da vitamin vermeden önce köklere bakıyoruz. Orkidenin kök rengi eğer bu şekilde beyaz ya da gri ise suya ihtiyacı var demektir. Eğer orkidenin kök rengi bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Eğer kökler bu şekilde yeşil iken su verirseniz orkideyi fazla suladığınız için köklerde çürüme, yapraklarda sararma ve çiçeklerde solma olur. Bu yüzden su vermeden önce mutlaka köklere bakın. Evet, şimdi 6 yemek kaşığı kadar her bir saksıya bu karışımdan veriyorum. Kesinlikle bu tarz sıvı bitki besinlerini çok sık ya da çok fazla vermeyin. Her bir saksı için 6 yemek kaşığı ideal. Ve bu karışımı ayda bir kere vermeniz yeterli. Sonbahar ayında vereceğiniz bu tarz gübreler çiçeksiz orkidelerin çiçek dalı çıkarmasını sağlar. Bu tarz karışımlar sadece çiçeksiz orkidelere değil, çiçekli orkidelerinize de verebilirsiniz. Çünkü çiçekli orkidelerinde mutlaka vitaminlere ihtiyacı vardır. Gördüğünüz üzere suyun içerisinde biraz bekleyince kök rengi değişti. Gri kökler yavaş yavaş yeşil oluyor. Buradan da kök renginden su ihtiyacının nasıl karşılandığını görmüş oluyoruz. Kesinlikle her zaman köklere bakarak orkidelere su verin.
sıvı bitki besinlerinin orkide üzerindeki gelişimini paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.